Mail olarak ilettiğimiz kullanıcı adı ve şifreyle panele giriş yaptıktan sonra bu ekrana erişim sağlayacaksınız. Mekan detayları kısmında firma bilgileri ve logonuzun fotoğrafını bilgi sekmesinden doldurup kaydedebilirsiniz. Eklediğiniz logo ekranın sağında gördüğünüz gibi menüye yansımaktadır. İşletmenizin sosyal medya linklerini sosyal medya sekmesinden doldurup kaydedebilirsiniz. Tercihler sekmesinde ise QR menünüzün birinci ve ikinci renklerini seçebilirsiniz. İşletmenizin kurumsal renklerine uygun bir menü tasarlayabilirsiniz. Örnek bir değişikliği sizin için yapalım. Satın aldığınız pakette kullanmak istemediğiniz özellikleri yine bu sekme üzerinden kapatabilirsiniz. Ayrıca menünüzün birden fazla dili desteklemesini istiyorsanız buradan dil ekleyebilirsiniz. Turist müşterileriniz varsa bu özellik oldukça faydalı olacaktır. Masalar sekmesinde oluşturduğunuz masaları görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve silebilirsiniz. Ayrıca toplu oluştur özelliği ile birden fazla masayı tek seferde oluşturabilirsiniz. Dışa aktar butonu ile toplu ya da sadece bir masa için QR kodları PDF olarak çıktı alabilirsiniz. Personeller sekmesinde çalışanlarınız için görev ataması yapabilirsiniz. Burada çalışanınız atadığınız göreve göre belirli yetkilere sahip olabilecek ve panelde yetkisine uygun ekranları görüntüleyebilecektir. Garsona sipariş ve masa talepleri düşerken mutfağa, garson onayından geçmiş siparişler düşmektedir. Kasa görevine ise hesap ödeme ekranları gelmektedir. Yöneticinin tüm ekranlara erişimi vardır. Bu sayfa üzerinden yetkileri düzenleyebilir ve yeni bir yetki oluşturabilirsiniz. Yeni oluştur tuşuna basarak çalışanınızın giriş yapacağı kullanıcı adı, şifreyi belirleyip ona uygun rolü atayabilirsiniz. Talepler sekmesinde müşterilerden gelen talepler görüntülenmektedir. Müşteriler menü üzerinden hesap, temizlik, servis veya garsonu talep edebilir. Bu ekrana garson ve yöneticilerin erişimi olmaktadır. Şimdi menü üzerinden bir talep örneği oluşturalım. Müşterinin hesabı talep ettiğini varsayalım. Çağrı garsona iletildi. Sayfamızı yenilediğimizde hesap talebi ekranımıza düşmektedir. Gelen talepleri seçerek kapalı olarak işaretle butonuna basarak talebi kapatabilirsiniz. Çeviriler sekmesinde menünüzde görüntülemek istediğiniz dilleri seçip bu dillere çeviri ekleyebilirsiniz. İngilizce, Arapça, Rusça, İspanyolca gibi birçok dil seçeneği bulunmaktadır. Hadi örnek bir çeviri yapalım. Kategori isimlerinden birini İngilizceye çevirelim. Izgara etler kategorisini İngilizceye çevirdik. Menü üzerinden de görüntüleyelim. Gördüğünüz üzere çeviri menüye yansıdı. Kategoriler sekmesinde ürünlerinizin ait olduğu kategorileri girebilirsiniz. Girdiğiniz kategorileri görüntüleyip düzenleyebilir ve alt kategori oluşturabilirsiniz. Yeni kategori oluştururken görsel, kategori ismi ve menüde kaçıncı sırada görüntülemek istediğinizi yazmalısınız. Görseli kendiniz yükleyebilir ya da bizim hazırladığımız hazır görsellerden birini seçebilirsiniz. Ana kategoriyi oluşturduk. İsterseniz ana kategoriye bağlı alt kategorileri de bu şekilde oluşturabilirsiniz. Ana kategori ve alt kategoriler menüde bu şekilde görüntülenmektedir. Ürünler sekmesinde oluşturduğunuz ürünleri düzenleyebilir ve yeni ürün oluşturabilirsiniz. Şimdi daha önceden oluşturduğumuz bir ürünü düzenleme ekranına gidiyoruz. Burada ürünün bilgilerini güncelleyebilir, istersek ürünü geçici olarak pasife alabiliriz. Yeni ürün oluştura tıkladığımızda ürünün ismi, fiyatı, bağlı olduğu kategorisi gibi zorunlu alanları dolduruyoruz. Daha iyi bir müşteri deneyimi için diğer detay bilgilerini de girebilirsiniz. Kaydete bastıktan sonra ürünü açıklama ve görsel ekliyoruz. Yine hazır görsellerden birini ekliyoruz. Meta sekmesinde ürüne tagler ekleyebiliriz.
vegan, laktozsuz, glutensiz gibi. Ayrıca ürünün kalorisini ve alerjen maddeleri de buradan girebiliriz. Varyantlar sekmesini başka bir ürünle anlatacağım. İşlemler sonrası kaydet butonuna basıyorum ve menüye baktığınızda Americano'nun kahveler kategorisinin altında olduğunu görebilirsiniz. Ürün detay sayfasında ürünle ilgili girdiğimiz bilgiler yer almaktadır. Şimdi aynı şekilde başka bir ürün ekleyelim. Ürünümüz milkshake olsun. Meta sekmesinde ürüne uygun tagleri ve kalori değerini girip kaydediyorum. Varyantlar sekmesinde ise ürünün çeşitlerini giriyorum. Çikolatalı, çilekli ve baklavalı milkshake. Ürün çeşidine fiyat girmezsek fiyat ürüne verdiğimiz değer olarak belirlenir. Baklavalı milkshake için üründen farklı bir fiyat belirledim. Son olarak kaydediyorum. Şimdi menü üzerinden girdiğimiz ürünü görüntüleyelim. Tatlı ve içecekler kategorisi altında milkshake'e tıklıyorum. Varyant eklediğimizde ürün detayı bu şekilde görüntülenmektedir. Kullanıcı ürüne tıklayıp bir varyant seçip sepetine ekleyebilir. Sepette ürün bu şekilde görüntülenmektedir. Paketler sekmesinde ise birden fazla ürünü bir paket halinde satmak istediğinizde kullanabileceğiniz alan. Oluşturduğunuz paketleri düzenleyebilir ve yeni paket oluşturabilirsiniz. Paketle ilgili bilgileri doldurduktan sonra alt kısımda yer alan detaylar kısmında paket içeriğine girebilirsiniz. Paket içeriği daha önceden oluşturduğunuz ürünlerden meydana gelmektedir. Hadi menü üzerinden bir paket ürünün nasıl göründüğünü inceleyelim. Sipariş oluştur sekmesinde garson tarafından masaya bir sipariş girilebilir. Bu QR menüyü kullanmakta zorlanan müşteriler için uygulanabilecek bir özellik. Garson kendi telefonundan eriştiği panelden masayı ve masadaki müşterinin adını girecek ve ürün ekleye tıklayacak. Buradan menüye erişim sağlayarak müşterinin istediği ürünü mutfağa iletebilecek. Sipariş listesi sekmesinde gelen tüm siparişleri görüntüleyebilir ve durumlarına göre filtreleyerek siparişi inceleyebilirsiniz. Bu sayfayla restorana gelen tüm siparişlerin datası tutulmaktadır. Geçmişe dönük işletme analizi yapmanıza olanak sağlar. Yeni siparişler sekmesinde müşterilerin oluşturduğu siparişler görüntülenmektedir. Menü üzerinden bir sipariş oluşturalım. Siparişleri kullanıcıya yazdığımız için bir kerelik isim girmesini istiyoruz. Dilerseniz mekan detayları sayfasında bahşiş özelliğini kapatabilirsiniz. Garsonlar kendi telefonları üzerinden panele girerek bu siparişleri görüntüleyebilirler. Garson bu sayfa üzerinden siparişi onayladıktan sonra sipariş mutfağın ekranına düşmektedir. Bekleyen siparişler sekmesi ise mutfağın ekranıdır. Mutfak gelen siparişleri hazırlanıyor ve hazır olarak işaretleyebilir. Bu işaretlemeler müşterinin menüsünden de görüntülenmektedir. Yani müşteri siparişinin hazırlanmakta olduğunu görüntüleyebilir. Hazır siparişler sekmesinde mutfağın hazır olarak işaretlediği siparişler görüntülenmektedir. Garson bu ekran üzerinden hazır siparişi masaya servis eder ve teslim edildi olarak işaretler. Ödeme bekleyenler sekmesi teslim edilen siparişlerin masa bazlı ödemelerinin görüntülendiği sayfadır. Burada masa ve kişi bazlı ödeme alınmaktadır. Ödeme esnasında panelde fiyat düzenlemesi yapılabilmektedir.